Merhabalar, Yüksel Örgülere hoş geldiniz. Bu videoda bahar ve yaz aylarında giyebileceğimiz çok şık, gerçekten cıvıl cıvıl bir bluz öreceğiz birlikte adım adım. Videosu az önce bitti. Her detayını gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Renkler bayağı canlı. Çünkü bunu giyecek olan kendi seçti ip renklerini. Ben de onun zevkine göre ördüm. Belki biraz canlı, iddialı gelebilir. İstediğiniz rengi, istediğiniz yazlık ipi kullanabilirsiniz. Evde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Sonuçta renkli, motifli bir bluz. Canınız nasıl istiyorsa, hangi rengi kullanmak istiyorsanız o şekilde örebileceğiniz, ölçülerini genişletip daraltabileceğiniz, kendi bedeninize göre çok rahat ayarlayabileceğiniz bir model. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Şöyle sarı renkli motifin ortasından başlıyoruz. İp bilgilerini şöyle kısaca göstereyim. Bu bir ip reklamı değil. Sadece mutlaka öğrenmek istiyorsunuz. O yüzden şöyle bir göstereyim. Tığ 3 milim. 5 numara 3 milim tığ kullanıyorum. Makasımızı da hazır edelim. Ve sarı renkle başlayalım. Bu tabii ki sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Şöyle sihirli halka içine önce 3 zincir ve ikili trabzan. Çektiğimiz zincirle birlikte 12 tane trabzan örüyoruz sihirli halkanın içine. On iki tane ördükten sonra şu zincirle çıktığımız trabzanın en üstüne 3. zincire sırayı bağladım. Biraz bitişik bıraktım. Bunu biraz gevşek bırakırsanız, büyük motif isterseniz, yani biraz daha büyük motife ihtiyacınız varsa şunu böyle açarsanız motifin büyüklüğünü de biraz etkiler. Şu yuvarlak. Şöyle ben kapatıyorum. Çok fazla boşluk olsun istemedim. Şimdi bunu şöyle arkada kendi rengi içerisinde dolaştırarak kaybediyorum. Sonra şu sihirli halkayı yaptığımız ipi mutlaka bir tane trabzanın içine batarak şöyle bir düğüm yapmamız gerekiyor. Sıkılaştırmamız gerekiyor ki şu boşluk açılmasın. Sonrasında yine içinde kaybediyoruz. Turuncu iple bir ilmek şöyle düğüm yapalım. Herhangi bir ilmeğin üzerinden bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Aynı ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan. Zincirle birlikte 3 oldu. Şimdi bir tomurcuk yapacağız. 3 zincir. Şuradan 2 tane ipi alıyorum. İlmek kaydırarak geçiriyorum. Yanındaki trabzana 2 tane ikili trabzan. Şurada yaptığımız, ördüğümüz gibi 3 zincir. 3. trabzanı yine zincirle aynı boşluğun içine ilmek kaydırarak bağlıyoruz. İlk çiçeği yaptık. Şimdi ikinciye geçelim. Araya bir zincir. Bir tane ilmeği atlıyoruz. İkinci ilmeğin içine bir tane sık iğne. 3 zincir. Aynı ilmeğin içine gene
3 trabzan, 3 zincir. Şöyle 2 tane ipi alıyorum. İlmek kaydırarak bağlıyorum. Sonra yanındaki trabzana geçiyorum. 2 trabzan, 3 zincir. Gene aynı boşluğun içine bağlıyorum. Bir zincir, bir tane ilmeği atlayıp diğerine sık iğne. 2 tane daha ördükten sonra sırayı bitiriyoruz. 3 zincir, hemen dibine bağlıyorum. Araya bir zincir ve şu başta sık iğneye bağlayıp bitiriyorum. Gene sarı ipte yaptığımız gibi kendi rengi içinden dolaştırıp kaybediyoruz. Şimdi yaprakları örmek için yeşil ipe geçiyoruz. Şu tomurcuk olan boşluktan bir sık iğne. 2 zincir, aynı boşluğun içine bir sık iğne daha. Şimdi bunu kare hale getiriyoruz. İyice belirginleştiriyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. Bir kere doluyorum. Şuradaki boşluğun içine 1, 2, 3 kere de çıkıyoruz. Bunu ben 2 kere dolayıp 3 kere de çıktım. Şu uzun trabzanlar daha uzun oldu ve şu kare görüntüyü bozdu. O yüzden bir kere dolayıp 3 kere de çıkarsanız tam kare görüntüsünü oluşturuyor. 5 zincir. Gene tomurcuğun içine bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Beş zincir, bir kere doluyorum. 1, 2, 3. Gene 5 zincir ve bu şekilde sırayı tamamlıyorum. En son 5 zincir çekip baştaki sık iğnenin ilmeğinden bağladık. Şimdi ilmek kaydırarak boşluğun ortasına geldik. 1, 2, 3 zincir. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 1 zincir, şu boşluğa 2 trabzan, 1 zincir, uzun trabzanın üzerine bir tane, 1 zincir, gene diğer boşluğa 2 trabzan, 1 zincir ve buradaki boşluğun tomurcuğun içine de gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Gene bir zincir, boşluğa 2 trabzan, uzun trabzana bir tane trabzan, gene boşluğa 2 trabzan ve buraya geliyoruz. Aynı şekilde köşeyi de ördükten sonra sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda bir zincir ve şuradaki zincirle çıktığımız trabzanın üçüncü ve en üstteki ilmeğe bağlıyoruz. Şimdi sık iğneleri örelim. Bir zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Sonra yanındaki trabzana. Şimdi köşedeyiz.
1, 2, 2 zincir, gene köşeye 2 sık iğne daha. Trabzanlara, her trabzanın üzerine ve şu boşluklar birer zincirdi. O yüzden bir tane trabzana, boşluğa, uzun trabzana, boşluğa, trabzanlara, ve köşeye geldik. 2 sık iğne, 2 zincir, gene köşeye 2 sık iğne. Sırayı gene bu şekilde tamamlıyoruz. Boşluğa bir tane ve başladığım noktada sırayı bağladım. Şimdi bu 9 santim 9,5 santim motif oldu. Şöyle göstereyim bakın. Tam 9,5 santim. Benim 10,5 santim motife ihtiyacım var. Ölçüyü ona göre ayarladım. Nasıl olduğunu da zaten göstereceğim. Şimdi o 1 santimi yakalamak için bir sıra daha sık iğne örmem gerekiyor. Biraz büyütmem gerekiyor yani motifi. Gene bir zincir. Şuradaki sık iğneyi ördüğüm gibi aynı ilmeğin içine ilk sık iğneyi örüyorum. Sonra her sık iğnenin üzerine bir sık iğne ve boşluğa geldiğimde araya zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Hiç arada zincir yok. Bu 4 tane sık iğnenin 2 tanesi bu sıraya, 2 tanesi şu sıraya ait. Bunu dikerken göreceğiz zaten. Ve devam ediyorum. Sırayı bu şekilde örerek bitiriyorum. Evet, bu şekilde 10,5 santim motife ulaştım. Şöyle tam 10,5 santim. Bu 10,5 santimi nasıl buldum? Kalça genişliğini ölçtüm giyecek kişinin 94 santim. Fakat tam kalçaya kadar inmeyecek bu bluz. Daha yukarıda kalacak. Tam bele kadar da değil, belden aşağıda. Ama kalçanın en geniş olan yerinden daha yukarıda. Yani bulduğum nokta 88 santim. Bu 88 santimi ortalama bir motifi 10 santim olarak kabul edersek 8'e böldüm. 10,5 santim. 10,5 santim üzerinden 8 tane motif lazım. Yani bundan, ama bu sadece bluzun alt etek kısmı için. Bir de yaka kısmına 4 tane gerekiyor. Yani 12 tane 10,5 santim motif öreceğim. 4 tanesi yakaya, 8 tanesi bluzun alt kısmı için. Şimdi 4 tane motifi şöyle, şurası göğüs kısmı, yani yaka kısmı, şurası roba kısmı. Şöyle dikiyorum buradan. Burayı tabii dikmiyorum yaka olduğu için. Şimdi dikişi de göstereyim. Gayet basit. Şöyle içeriden yürütüyorum. Bir tane düğüm yapıyorum ki sabitlemek için ipi. Şurada 4 tane sık iğne örmüştük köşeye. 2 tanesi bu kenara, 2 tanesi bu kenara ait. Ben o 2 tanenin ilk ipini alıyorum. Şurada dış taraftaki ipi alıyorum. Şuradan dikersek motifi daha genişletiriz. Eğer daha geniş bir mesafe istiyorsanız ilmeğin iç kısmını kullanın. Ben
bir mesafe istemiyorum. Yeterli, benim motifin genişliği yeterli. Daha büyümesini istemediğim için şuradaki dış kısmındaki tek ipi alıyorum. Şu ilmeğin tamamı şu benim dış kısımdan aldığım ip. Sonra geliyorum. Burada şöyle duracak. Şuradaki köşedeki ilk iki tanenin üzerinden, yani ilkinden şöyle alıyorum. Karşılıklı olarak birleştiriyorum. Aynı ilmek üzerinden bir tane daha sıkılaştırıyorum. Şimdi köşedeki ikinci ilmeği alıyorum. Dış ipini alıyorum gene. Şu ilmeğin tamamı, ben şunu alıyorum. Sonra tam karşısından şöyle değil, dış ipi alıyorum. Gene tek ip alıyorum. Tek ip alıyorum. Az önce dediğim gibi şu ilmeğin şu ipini alırsanız arada mesafe kalmaz. Ama şu ipi kullanarak dikerseniz arada gene bir mesafe kazanırsınız. Biraz mesafe kazanmak istiyorsanız ki bu her motif arasında yarım santim fark eder. Şu ilmekleri kullanırsanız çok büyük bir beden çıkar ortaya. Yarım santim demeyin, her motif arasında bir yarım santim çok şey fark ettirir örgüde. Yani örgünün tamamında. O yüzden ona dikkat edelim. Biz genişlik istiyoruz, daha geniş olsun, daha kalçalı olsun derseniz motiflerin arasını yarım santim genişletmek için az önce dediğim gibi şuradaki alt ipi kullanarak dikersiniz. Bir de niye dikiyorum, niye örmüyorum? Eğer çanta yapıyor olsaydım mutlaka örerek birleştirirdim. Çünkü doku, kalın bir doku gerekiyor çantada. Ama bu bir kıyafet ve sıcak günlerde, bahar ve yaz aylarında giyebileceğimiz bir kıyafet olduğu için mümkün olduğu kadar az ip kullanarak yapacağız bu işi. Çok az bir iple dikiyoruz ama örerek birleştirseydim çok daha fazla ip kullanacaktım. Bu da motifi kalınlaştıracaktı. O yüzden kıyafetlerde genelde dikerek birleştirmeyi tercih edin. Motifin dokusunun ince olması açısından. Bunlar küçük detaylar, ufak püf noktaları ama örgüde etkili oluyor. Yani sizin yaptığınız ölçüyü şuradan dikmek bile bozar, dediğim gibi. Her motif arasında yarım santim fark ettirir. Bunu deneyerek de zaten öğrenebilirsiniz. Bu şekilde dikerek tamamlıyorum. Şöyle dikerek birleştirdim. Bu bitti. Sonrasında 8 motif daha ördüm. Dikerek birleştirdim. Burayı ölçerek yapmıştım. İstediğim ölçüyü yakalamak için motif genişliğini belirlemiştim. 10,5 santimde. Burada motiflerle yakaladığım genişliği aynen devam ettirmem gerekiyor. Buradaki ölçünün trabzanlarla devam etmesi gerekiyor. Burada fazla trabzan örersek örgü dışarı doğru açılır. Ya da eksik örersek toplar. O da güzel olmaz. Şurada yakaladığımız, motiflerle yakaladığımız genişliği trabzanlarla devam ettirmemiz gerekiyor. Dümdüz bir şekilde. 30 santim ördüm motiflerle birlikte. Yükseklik 30 santim ördüm. Bu sizin kendi ölçünüzle alakalı tabii ki. Sonrasında 30 santimden sonra ön kısmı bıraktım. Sadece arka kısmı gide gele ne kadar kol yüksekliği istiyorsanız şu kol evi o kadar örüyorsunuz. Son iki sırasında şuraya ense oyuntusu bırakıyorum. Burada bıraktığım kadar. Bunu dikeceğiz buraya çünkü şu ön kısmı bunu dikeceğiz. Buradaki oyuntu kadar burada da bir oyuntu bıraktım ve 21 ilmek
2 sıra ördüm. Her iki tarafa da. Sonra ön kısma geldim. Gene yanlardan 21 ilmek kol yüksekliği mesafesini yakaladım burada. Burası kol evi. Şimdi buraya ip takacağım. Burada da 21 ilmek üzerinden gene omuz yüksekliğine kadar öreceğim buradaki gibi. Arada kalan şu çerçeveye de bunu dikeceğim. Hem yanlardan hem şuradan. Diktikten sonra şöyle bir görünüm olacak. Buralara da bir kordon yapabiliriz. Şuradaki düşüklüğü, 2 sıra düşüklüğü burada da yapacağız tabii ki. Şunun 2 sıra altında kalacak. Sıcak aylarda, yaz aylarında, bahar aylarında giyeceğimiz için çok yukarılara çıkarıp da sıkıntı yaratmasın diye biraz hava alma payı bırakmak gerekiyor. Şimdi hemen şuradaki şu parçayı da buraya örerek devam edelim. Hemen şuradan ipi bağlıyoruz. Şu trabzanın hemen yanına. Hiç trabzan atlamadan ilmek kaydırarak bağladık. 3 zincir. Ve ikili trabzanlarla 21 ilmek örüyorum. Üç zincir çeviriyorum. Ve gene trabzanların üzerine trabzan. 21 trabzan üzerinden kol yüksekliği boyunca örüyorum. Buradaki parçayı da ördükten sonra motifleri birleştirdiğimiz gibi aynı şekliyle burada birleştiriyoruz. Ve 2 sıra alttan şu dikiş yeri şöyle 2 sıra alttan tam arkayla aynı hizada. Burası da aynı şekilde 2 sıra alttan ve 2 sıra altta zaten ense kısmı. Böyle bir oyuntu oluşturarak çerçeveye oturtuyoruz 4 motifi. Böyle işaretli çalışırsanız gayet muntazam bir şekilde yerleştirmiş olursunuz. Yoksa kayar. İlmekler biraz aşağı kayar. Yamuk yumuk olur dikiş. Bu şekilde çalışırsanız çok daha güzel oluyor. Şimdi dikerek şuradan başladım. Geldim. Şöyle yukarı doğru bir ip alıyorum. Fazla derine batmadan karşısına. Şöyle derin batmayın. Sadece bir ip alın karşısına. Gene dıştaki şu ilmeğin dışındaki ipi alıyoruz. Çevirdiğimiz zaman bakın tersi şöyle gözüküyor. İkisini birden alırsak ilmeğin burası kalınlaşır. Bunu çantada yapabiliriz. Kalın bir doku istediğimiz zaman. Ama bu giysi olduğu için hiçbir zaman kalın sert bir doku istemez kıyafetlerde. Çok yumuşak olması gerekiyor. Sıkıştırmadan bir örgü olması gerekiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar dikerken de ince tutmamız gerekiyor. Örgüyü kalınlaştırmamak için. Tek bir ip alıyorum ve karşısına bu şekilde dikerek devam ediyorum.
Böyle bir kol ördüm. İstediğiniz modeli kurabilirsiniz. Şöyle delikli, hava geçiren, terletmeyen bir model olsun istedim. Aynı kolu şimdi buraya örmeye başlayalım. Tam şu koltuk altı noktasından ipi sıkıştırıyorum. İlmek kaydırarak ve 3 zincir. Sonra şöyle yanına bir tane daha trabzan, 2 zincir. Şuraya atlıyorum. Yani belirli aralıklarla ikişer trabzan, ikişer zincir olarak örüyorum. Sonra yanındaki boşluğa 2 zincir, yanındaki boşluğa ve ikincisini de örgünün içine. Belirli aralıklarla, birisi çok aralık, birisi dip dibe olmasın örgüler. Belirli aralıklarla 20 kere şu iki trabzandan örüyoruz. 2 zincir, hep aynı mesafede aralıklar kalsın. 2 zincir, şuradan başladım. Kolun çevresi boyunca 20 tane şu 2 tane trabzanlardan ördüm. Araya 2 zincir, 2 trabzan. Sıra sonunda 2 zincir ve başladığım noktaya şu 3 zincirle çıktığım trabzana bağladım. Bir zincir ve aynı ilmeğin içine bir sık iğne. Trabzanın içine bir tane daha sık iğne, yanındakine. Sonra 2 zincir boşluklara 2 sık iğne. Trabzana, yanındakine, boşluklara 2 tane. Her trabzana ve her boşluğa 2 tane sık iğne olmak üzere sırayı bu şekilde örüyoruz. Trabzana, trabzana ve 2 tane boşluğa. Sıra sonunda boşluğa 2 tane ve başladığım noktada ilk sık iğneye bağladım. Şimdi alttaki sırayı yineliyoruz. 3 zincir, yanındaki ilmeğe bir tane daha, 2 zincir, 2 tane atlıyoruz. Şuradaki 2 trabzanın üzerine gene 2 trabzan. İki tane atlıyoruz. Tam trabzanın üzerine gelen sık iğnenin üzerine trabzanlar. Üçüncü ilmeğe bir trabzan, bir tane daha ve 2 zincir. Sıra sonunda 2 zincir ve başladığım
ilmekte bitiriyorum. Bir sıra trabzanlarla, bir sırada sık iğnelerle örüyoruz. Bu sıraları yineleyerek istediğiniz ölçüye kadar örebilirsiniz. Buradaki şu 20 tane olan 2 trabzan sayısı tamamen sizin ölçünüzle alakalı tabii ki. Ben sadece fikir olsun diye veriyorum ölçüyü. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Son bir tomurcuk sırası var. İstediğiniz kadar uzun yapabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli oldu. Zaten düşük bir kol şöyle. Bence yeterli oldu. 6 sıra ördükten sonra şimdi tomurcuklu sırayı örelim. Son sıra. Sırayı ilk trabzana bağladım. Bir zincir. İlk trabzana bir sık iğne. 2 zincir. Şu sık iğnenin 2 tane ipini alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Yanındaki trabzana örgü yapmıyoruz, batmıyoruz oraya. Boşluğa geçiyorum. 2 sık iğne. İlk trabzana bir sık iğne, 2 zincir, ikinci trabzana batmadan boşluğa. Bu ikinci trabzana da sık iğne örersek kolun şu ağız kısmı, yani şurası açılıyor. Böyle düz devam etmiyor. Şurada bayağı bir açılma yapıyor. Bunu engellemek için ikinci trabzana örgü yapmadan geçiyorum. Buraya atlıyorum. Boşluğa 2 sık iğne. Kolları da bu şekilde ördükten sonra şimdi bluzun alt kısmına, motiflerin üzerine koldaki desenin bir kutusunu örmek istiyorum. Bu şekilde kalmasını istemedim. Ek yeri, yani başlangıç yeri şöyle, şuradan başlayalım. Yan tarafta kalıyor. Aynen kolda ördüğümüz gibi şuradaki 2 tane sık iğne üzerine ilmek kaydırdım. 3 zincir, yanındaki ilmeğe ikinci trabzanı, sonra 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncü, buraya örmek daha kolay olacak. 2 tane atlıyorum. Üçüncü, bu şekilde devam ediyorum. Motif birleştirme yerinden de şu şekilde geçelim. Gene aynı aralık mesafesinde olsun. Şu ek yerini geçiyoruz. Şuradaki köşedeki sık iğnenin, şurada 2 tane sık iğne vardı. Onun hemen ilkine bir trabzan, ikinci sık iğneye de, köşedeki sık iğnelerden bahsediyorum. 2 tanesi bu tarafa, 2 tanesi bu tarafa ait 4 tane sık iğne vardı. O iki köşedeki sık iğnenin üzerine de 2 trabzan ördüm. Bakın aralıklar gayet muntazam şekilde ilerliyor. Bir sıra örüp hemen üzerine sık iğne ve tomurcuk sırasında ördükten sonra bitirdim. Kordonun bir tanesini ördüm. Şimdi diğerini birlikte örelim. Gayet basit. Hemen şu köşeden ipi hemen bağlıyorum ilmek kaydırarak ve
60'lık kadar zincir çekiyorum. 60 tane zincir yeterli oluyor. Doluyorum. 1 2 3. zincire bekletiyorum. Topluyorum. 2 zincir, ilmek kaydırarak bağladım. Sonra yine 2 zincir, aynı boşluğun içine bekletiyorum. Topluyorum. 2 zincir, aynı ilmeğin içine kaydırarak bağlıyorum. 2 zincir, aynı boşluğun içine, sonra topluyorum. 2 zincir, aynı boşlukta ilmek kaydırarak bağlıyorum. Sonra hemen ilk zincirin içine sabitliyorum. Şimdi bu zincirlerin her birine ilmek kaydırarak kordon yapıyoruz. Her zincire en kolay, en basit kordon yapılışı. Evet, başladığım noktada bağladım. Şimdi bu ipleri kendi rengi içerisinde kaybedeceğim. Şuralarda yapmayın. Çünkü devrik durduğu için motifin içinden görünebilir. Farklı renkler çünkü. Umarım beğenmişsinizdir. Yine emeğinize değecek, uğraşmanıza değecek modellerden biri olmuştur umarım. Ben çok severek ördüm. Ve çok kullanışlı. Hem şık hem kullanışlı. Renkleri belki beğenmeyebilirsiniz. Çok iddialı bulabilirsiniz. Ama istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bunu giyecek olan kişinin kendi seçimiyle aldığım ipler bunlar. Çok canlı, çok şık bir bluz oldu gerçekten. Evet, videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.